Keskin Keyifler kanalına hoş geldiniz. Ben Adnan. Bugün yine güzel bir tıraş, keyifli bir sohbetle beraber olacağız. Bugünkü tıraşım benim iki tane ürün var tanıtmak istediğim. Bir tanesi benim böyle bir süredir sizle paylaşmak istediğim bir ürün. Neden? Çünkü ben böyle jiletli ustura tıraşlarına merak saldığımda işte jiletli ustura tıraşları açıp izliyordum YouTube'dan. Çetin Bey tıraşolog böyle sandviç tipi bir usturayla tıraş olmuştu. Bluebeard's Revenge şöyle göreceğiniz üzere bu usturayı ben çok aramıştım zamanında. Türkiye'de satışta bulamamıştım asla. Son zamanlarda işte Facebook sayfasında Tıraş Keyfi forumunda Erkan abi var biliyorsunuz. Benim de çok sevdiğim bir abim. Ona ben bu konuyu işte açmıştım. Böyle bir ustura var zamanında çok aradım bulamadım diye. O da benim için hemen çok ufak bir araştırma yapmıştı. Ve Ayhan abi de varmış ustura. Kendisinden aldım. Ustura gayet güzel bence kondisyonu. Yani gayet iyi durumda. Bugün kendisini ilk defa kullanacağız. Beraber tecrübe edeceğiz diyebilirim. İkinci ürünüm bu üründe yine forumdan ve Facebook sayfasından bildiğimiz Baran kardeşim var. Baran çok istedi. Simpson Trafalgar T3 modeli. Gördüğünüz üzere bir sentetik fırça kendisi. Ufak bir fırça ama 26 milim bir düğüm çapı var. Yani gayet güzel, keyifli bir fırça. Bunu da değerlendireceğiz. Benim ilk kullanımım olmayacak bu fırça. Yaklaşık 5-6 sefer kullandım. Onu da değerlendirmesini size yapacağım. Hatta şöyle hafif bir sıcak su alalım kasemize. Fırça içinde dursun. Evet, biliyoruz doğal akıllı fırça değil. Ufak bir ıslatsak hemen yetiyor zaten. Ama ben böyle seviyorum biraz. Suyun içinde durması bana iyi hissettiriyor. Yani spesifik bir sebebi yok. Teknik bir sebebi yok. Ama böyle bir durum söz konusu diyebilirim. Evet. Usturamızı elimize aldık. Yüklemesini yapalım. Sonra diğer ürünlerimizi de tanıtırız. Şöyle biliyoruz zaten. Bilmeyen arkadaşlara tekrar gösterelim. Ustura bu şekilde. Sandviç usturalarda şu üstten bir kapak var. Bu açılıyor. Sonra şurada uçta bir çentik var. Oraya bu baş parmağınızı sokup hafif kaldırıyorsunuz. Şöyle bu şekilde ayrılıyor. Bak şurada iki tane noktacık var. Buraya şimdi kırık permaşarp jiletimizi koyacağım. Neden ben sürekli kırık permaşarp kullanıyorum? Ya ustura tıraşına ilk böyle kendimi iyi hissettiğim jilet buydu. Bir de zaten kırık olduğu için etrafında bir bükülme olmadığı için de ben bu jiletle devam ediyorum. Ha ileride sevdiğimiz DE aletlerde, çift taraflı aletlerde sevdiğimiz jiletleri usturalarda, jiletli usturalarda deneyeceğiz. Ama şimdilik bu şekilde devam ediyoruz. Şöyle gördüğünüz üzere şu şekilde kulakçıkların arasındaki girintilere oturuyor. Şuradaki ufak iki diş. Sonra şu hafif yine kanırtarak şu üstüne kapatıyoruz. Bunu da alttan kapattık. Gayet düz duruyor jilet. Kontrolümüzü de yaptık. Bu arkadaşı da kullanmadan bir ıslatacağız. Hafiflik olarak Parker'ın bende iki tane sürgülü usturası var. Ya ağırlık olarak şöyle tuttuğumda ahşap versiyona daha yakın. Biliyorsunuz çelik saplı olan biraz ağırdı. Ya bu ustura 30 gram civarıdır. 30 gram küsürdür. 32 falan, 33 falandır diye düşünüyorum. Tutuşu iyi. Sap kısmının namlusunun çelik olduğunu düşünüyorum yine. Gayet güzel et kalınlığı olan bir ustura bakalım. Kullanacağız bu arkadaşı. Sabuna geçelim. Sabunumuz kaçmadan göstereyim. Çünkü kapağı gayet hoş, güzel duruyor. Şöyle açıp kapattım. Direkt kokusu banyoyu sardı. Şöyle Sterling'in kampanyası narinciye kokularını buram buram size veren gayet güzel Tallow ve içinde farklı yağların bulunduğu güzel bir ürün. Şöyle içinde gösterecek olursam böyle bir dokusu var. İçinde ufak bir girinti var. Çünkü ben bu ürünü tasa alıp böyle çubuğumla
Onu da kullanmayı tercih ediyorum. Şöyle bir parça kopardık ve kaplı olan bağımızı kestik. Evet, içinden de yüklenilebilir. Hatta o şekilde güzel performanslar alınabilir ama bu şekilde de alınıyor. Ve ben o su çekmiş kampanyanın, yani su çekmiş Starlink'lerin görüntüsünü buna tercih etmiyorum. Bu görüntü sabit kalsın istiyorum. O yüzden de bu şekilde yükleme yapıyorum. Şöyle size göstereceğim ne yaptığımı. Şimdi Yakitas'ını biliyorsunuz. Onu böyle yayvan bir şekilde dibe yayıyorum. Şu an güzel kokular her tarafı sardı diyebilirim. Tıraş sonrasında da Nivea'nın krem kullanacağız. Eminim ve nemlendirmesini ben seviyorum arkadaşım. Evet, Simpsons Trafalgar T3'ümüzü alalım. Şimdi T3 aralarında en büyük olanı bu Trafalgar'lar arasında. 26 milim bir düğüm çapı olduğunu söylemiştik ama fırça küçük bir fırça yine de. Yani diğerleri daha da küçüktür muhtemelen ama bu da bayağı küçük. Diğerleriyle T1, T2 ile arasındaki farkı soracak olursanız da o bilgi bende yok maalesef arkadaşlar. Neden yok? Çünkü kullanmadım. Kullanır mıyım? Vallahi satın almam. Öyle söyleyeyim. İleride bir yakınımda var olur. Öyle bir tur denemek için kullanır, size aradaki farkı anlatırım ya da bu videonun altına kullanan bir arkadaş yorum atar, hep beraber öğreniriz. Ama şöyle, beni biliyorsunuz, ben genelde omurgası düşük, omurgasız denecek seviyede yumuşak fırçaları seviyorum. Bu fırça tatlı bir omurgası var. Şöyle söyleyeyim. Eğer Sagrada Familia Yaki'nin Sagrada Familia Tuxedos'unu seviyorsanız çok yakın bir omurgası var. Bu bir tık daha rahat açılıyor diyebilirim yüzde. Öyle düşünüyorum şahsen. Şimdi bu fırçanın özelliği Tuxel olan bir tık daha bence suyu fazla tutuyor içinde. Sıcaklık olarak çok sıcak su kullanmıyorum ben köpük yaparken. O yüzden de bir şey demem doğru olmaz açıkçası. Ilık bir suyla devam ediyorum. Ama zaten böyle özellikle hani kış aylarında böyle çok fazla sıcak köpük kullanmak istersem de gider bir tane scuttle bulurum bir yerden. O şekilde devam ederim. Yani bu çözümü fırçada aramam diye düşünüyorum. Evet, bayağı yüklememizi yaptık. Sabunun kıvamı yine o büyüleyici duruma doğru yol alıyor. Bayağı da yoğun bir köpük oldu ama biz daha önceki Sterling kullanımlarımızdan şunu biliyoruz. Bu tarz artizan sabunlar suyu kaldırıyorlar. Güzel yoğun bir köpük veriyorlar bize. O yüzden biraz daha ben su ekledim içine. Şöyle elimizde bol bol bir köpük olsun. Her ne kadar iki perde maksimum tıraş olacaksak da o doğru kıvamı bulalım. Şu biliyoruz, çok böyle güzel, ıslak bir köpük. Nemli, kaygan bir köpük veriyor bize Sterling. Bizim de zaten ustura jiletli ustura tıraşlarında istediğimiz kıvam bu. Yani şu an gayet keyifli, güzel bir köpük olmuş durumda ve kokuyor. Hala çok güzel bize yansıtıyor. Böyle bu videonun altına şunu da istiyorum sizden. Hani yorum attırmaya mı çalışıyor diyorsanız, evet, yorum attırmaya çalışıyorum. Neden fark ettiyseniz de ben videoların altındaki bütün yorumlara cevap veriyorum. Çünkü hoşuma gidiyor orada sizlerle iletişime girmek. Kanalın büyümesini çok umursuyor muyum? Kanal bana bir gelir getirsin mi? Gelir getirmesin yani. Gelir getirmesin. Ama
Yani kanala böyle birkaç abone gelmesi veya çektiğim videonun biri tarafından beğenilmesi beni mutlu ediyor arkadaşlar. Yani bir sürü güzel insanla tanıştım. Ben bu kanal vesilesiyle işte Baran'ın istediği fırçayı çekiyoruz. Erkan abiyi daha önceden tanıyorum. Ekonomik Tıraş Çağatay'ı daha önceden tanıyorum. Aydın Barış Kırkpınar var. Sinan abi var. Reis Tıraş. Rasim abiyle daha önceden izliyordum ama kanalı kurduktan sonra daha net muhabbet etmeye başladım. Aynı şekilde Selman abi. Saymadığım böyle daha bir sürü güzel insan. Mustafa Solak Hoca var. Mustafa Onur Bey var. Yani saymakla bitmez. Bu kanalın bana böyle güzel bir getirisi var. Yani sayamadıklarım da affetsin diyeyim. Hepsiyle tanışmak benim için ayrı bir mutluluk. O yüzden de kanalın büyümesi benim mutluluğumun büyümesi anlamına gelir. Şu an yani bunu düşünüyorum sadece. Evet, yüzümüzü yıkayalım. Videoya başlamadan dedim ki az konuşacağım. 11 dakika olmuş yine. Dediğim gibi Trafalgar T3 böyle fırçalı omurgayı masaj hissiyatını sevenler için güzel. Ayrıyeten uçları yumuşak, suyu da iyi tutuyor. Yani ben genelde çok omurgalı fırça sevmesem de bu fırçadan ben hoşlandım açıkçası. Ve şöyle de bir durum oldu, ben bunun üstüne gidip bir Evo 2 siparişi verdim. Kuzenime gidiyor fırça, gitti. Oradan biri gelirse bir gün fırça elime ulaşacak. Çok yakın zamanda olacağını sanmıyorum ama geldiğinde yine beraber videosunu çekeriz. Evet, tıraş öncesinde gördüm ki yüzümde birkaç sivilce mevcut. Ustura tıraşlarımızda artık geleneksel hale getirdiğimiz kağıt havlumuzu unutma sekansına yine geldik. Ben videoyu durdurup hemen alıp geliyorum. İşlem tamam arkadaşlar. Aldım geldim. Evet, usturamızın ucunu şöyle hafif bir ıslatıyoruz. Şöyle yüzümüze bakıyoruz. Dedik ki sivilcelerimiz var. Belki ufak tefek kanamalar yaşarız. Biliyorsunuz ben çok problem etmiyorum kanamaları. Hani büyük bir kesik olmadığı sürece bizim için sıkıntı yok. Hani şöyle bir durum var. Bilmiyorum sizde de öyle mi? Mevsim geçişlerinde, ani sıcaklık değişikliklerinde benim yüzüm birazcık daha hassas oluyor. Yani bu tıraş olurken bunu da ben dikkate alıyorum açıkçası. Ha, ne yapıyorum? Bir tık daha yavaş tıraş oluyorum. Özellikle çene kısmında, bıyık kısmında birazcık daha dikkatli olmaya çalışıyorum. Ustura videosu çekmeden önce yakın zamanda Türk YouTube'unda geleneksel tıraş videosu çeken
Arkadaşlarımız, abilerimiz de güzel videolar çektiler. Aydın Barış Kırkpınar abi. Barış abi çekti. Utku var. O da bir süredir jiletli ustura tıraşlarına meraklı ve güzel videolar çekmeye başladı. Ekonomik tıraş Çağatay'ın son birkaç videosu çok iyi usturada. Varoluşçu diye bir arkadaşımız var. İsmini öğrenmek nasip olmadı. Arada gidiyorum videolarına. O da ustura tıraşları çekiyor. Ve en son tıraş kolik var Mehmet Bey. Son ustura tıraşı videosu gayet keyifli. Yeni başladı ustura tıraşına. Daha önce bir iki tıraş daha olmuş sanırım. Son tıraşı da çok yeni. Çok hatasız, çok temiz. Güzel net çekişlerle iyi bir tıraş oldu. Ustura tıraşına net yatkın bir eli olduğunu söyleyebilirim. Ya ben ilk tıraşlarımda biraz kanlı geçmişti diyebilirim. Yani ufak tefek kanamalar, ufak tefek kesikler. Ben yaptım yani. Hala da arada oluyor tahrişler. Mehmet Bey'in de güzel keyifli videoları var. Diğer saydığım arkadaşlarım da hepsine videoyu sarıp tekrar dinlerseniz teker teker kanallarına gidebilirsiniz. Ustura videosu izlemek isteyenler için diyoruz. Evet, dediğim gibi biraz yavaş gidiyorum. Neden? Çünkü ben bu aralar mild aletlerle bile tıraş olurken yüzde kanamalar yaşayabiliyorum arkadaşlar. O zaman o yüzden daha yavaş ve dikkatli çekişlerle devam ediyorum. Zaten iki perde oluyoruz genelde. O da bize yeterli yakınlığı sağlıyor. Bu aralar biraz ben çelik ustura videolarına merak saldım. Razor Usta Özgün Bey baya güzel çelik ustura videoları çekmiş. Hatta izlemediklerim de var. Onları da izleyeceğim yakın zamanda. Şurada bir tane sivilce var. Henüz patlatmadık. İnşallah patlatmayız. Onun bir söylem benim çok dikkatimi çekti. Yani yüzü çok gerdirmememizi, yani birazcık gerdirmemizi söylüyor. Neden? Çünkü eğer sakalın çok dibinden alırsak kıl dönmesi yaşama ihtimalimiz olduğunu dile getirmişti.
Tabii gerdirmeyi belirli bir seviyede tutmamız gerekiyor. Yani yüzde yaşayacağımız ufak katlanmalar bize sıkıntı yaşatabilir. Yani kesikler atmamıza sebebiyet verebilir ama tabii o bir önceki Özgün Bey'in söylediği nüansı da göz önünde bulundurmamız lazım bence. Ustura tıraşımız enteresan gidiyor biraz. Geçen gün ben denemek adına BR 179 kullandım. Bayli'nin çok mild bir alet. Ekstra mild bir alet. Çene bölgesinde kanamalar yaşadım ben o aletle. Şu an usturayla tıraş oluyorum ve şu ana kadar herhangi bir noktasal kanamamız mevcut değil. Bir de bende şöyle bir durum oluyor, bilmiyorum sizde de oluyor mu yani. Ben böyle bir alete veya usturaya çok güvenmeye başladıysam çekişler bir anda hızlanıveriyor. O da dikkatsizlik olarak, tahriş olarak geri dönebiliyor yüzde. Evet, birinci perdeyi bitirdik. Şöyle bir yıkayalım yüzümüzü. Evet, şu an bile gayet yeterli. Şöyle köpüğü sürmeden ve hala gözüm kayganken favorileri istediğimiz kıvama getirelim. Tamamdır bence. Evet, ikinci perdeye de bayağı bir köpüğümüz kaldı. Azıcık alıyoruz sabunla. Şöyle ve şöyle. Yani daha iki perde olacak şekilde köpüğümüz var. Şöyle köpüğü boldan boldan sürüyorum ki yavaş tıraş oluyoruz. Çabuk kurumasın. Yani kuruyan bir sabun yok yüzümüzde ama tabii ki bu kurumamazlık durumu hiçbir sabunda sonsuza kadar sürmeyeceği için işi garantiye almakta fayda var. Galiba sivilceyi patlattık. Evet, ikinci perdede buradan başlıyorum.
böyle yana doğru çekeceğim ama ilk önce şu üstten hafif bir açıyorum ben. Aslında ben de ikinci perde bir nevi düzeltme gibi. Tersten bir çekiş yapmıyorum asla. Zaten yeterli yakınlığı sağladık. Ama tabi hala sakal alıyor ustura. Köpüğün üstünde belli oluyor diyebilirim. Bilmiyorum, berberlerine dikkat ettiniz mi? Ya benim berberim de ikinci perdeye gittiğinde birinin yüzünde asla tersten çekiş yapmıyor. Zaten eli çok yatkın. Yakın bir tıraşı alıyor ilk perdede. İkinci perdede de işte düzeltme yapmış gibi oluyor. Şurada altta hafif bir kanama yaşamışız. Dudak kenarında unutmalar yaşayabiliyoruz. Özellikle hemen kumralsanız. Şöyle bir elinizle yoklamanızı tavsiye ederim. Ustura tıraşlarında biraz daha az konuşuyor olabilirim arkadaşlar. Şöyle bir tık daha dikkat istiyor. Ama zaten bunun da keyifli yanı yok. Siz geleneksel tıraşı olurken ne kadar böyle ne kadar dikkatli olursanız bu olay sizi daha sakinleştiriyor. Sizi bir nebze olsun rehabilite ediyor, rahatlatıyor diyebilirim. Ustura tıraşlarında böyle bir güzel yanı mevcut açıkçası. Bence tıraş tamamdır. Evet, sivilceyi yok ettik. Ya şu ufak tefek noktasal kanamalarımız bir iki tane var. Onun haricinde de pek bir şey yok gibi. Soğuk suyu vuralım, onları da geçsin.
Evet. Tıraşı tamamladık. Gayet keyifli, konforlu, güzel bir tıraş oldu diyebilirim. Tıraş sonrasında şöyle bir kullanalım ama şöyle hemen şurada ufak bir unutma yapmışız. Tamamdır. Canım çekmişti. Bir anda Tarık'ta görüyorum. Tarık kanalında. Hatta onu da ben bu videoya etiketleyeceğim. O da yeni bir arkadaşımız. Jilet Ustura tıraşları oluyor kendisi. Keyifli videolar çekiyor. Ve yeni başlayan arkadaşlarımıza gerçekten yardımcı olmak istiyorum. Niye? Bu hani ben video çekmeyi sevdiğim kadar izlemeyi de seviyorum. Geleneksel tıraşta ne kadar çok bu konuda video çeken olursa benim için, bizler için o kadar iyi. Hobimize renk katılmış oluyor, paylaşımımız artmış oluyor. Tarık da gayet güzel videolar çekiyor. Yakın zamanda başladı ve ustura tıraşına da yeni başlamıştı. Bütün o jiletli ustura tıraşındaki tecrübelerini, yolculuğunu görüyorsunuz. Gayet keyifli oluyor. Ustura tıraşına yeni başlayacak arkadaşlar. İzleyebilir bunu da. Gayet keyifli, güzel bir kanal o da. Dediğim gibi bu video böyle bir ustura tıraşı oldu. Kullanmak istediğim bir usturayı, tecrübe etmek istediğim bir usturayı sizlerle beraber tecrübe ettim. Ayrıca Trafalgar'dan da bahsettik. Güzel bir fırça. Omurgalı sevmiyorsanız alın. Ama diyorsanız ki ben porsukçuyum, silver tipçiyim. Yani ben daha böyle keskin olarak mühle STF'ye yatkınım. Silver tip fibraya yumuşak fırçalar seviyorum. O zaman bu fırça sizi çok tatmin etmeyebilir. Durum bu kadardı. Bence güzel, keyifli bir tıraş oldu. Umarım siz de izlerken keyif almışsınızdır. Kendinize iyi bakın diyorum. Hoşçakalın.